hayal edin. Şakir Paşa ailesi ve en sıra dışı, en renkli üyesi Aloşya. Sarı dalgalı saçları, şahane menekşe gözleri ve sıra dışı çılgın hayatıyla Türk sanat tarihine damga vurmuş Aloşya'nın bu sıra dışı hayat hikayesini izlemeye hazır mısınız? Efsane haber başlıyor. Aliye ya da sevdiklerinin çağırdığı ismiyle Aloşya, 1903 yılında Büyükada'da Şakirpaşa Köşkü'nde doğar. Aloşya, Fahrünissa ve Füreya. Onlar Şakirpaşa Köşkü'nün gerçek çocuklarıdır. Sadece üçü orada doğdu. Çocukluğu, Hakkiye ablasının kızı Füreya ile birlikte Büyükada'daki evlerinin bahçesinde oyunlar oynayarak geçer. Füreya'dan 7 yaş büyük olmasına rağmen ergenliğine kadar en iyi arkadaşı yeğeni Füreya'dır. Çocukluğundan itibaren çok özgür ve renkli bir kişiliği olan Aloşya, isteklerinin olması için ne gerekiyorsa sonuna kadar yapan bir karaktere sahipti. Bazen hiçbir şeyi tek başına yapamıyor gibi yardıma muhtaç davranıyor ve böylece çevresine her istediğini yaptırabiliyordu. Hatta babası Şakir Paşa bu davranışlarından dolayı onu doktora götürür. Alyosha orada da aynı davranışları sergiler. Doktor ona aptala yakın bir zekası olduğu gibi yanlış bir teşhis koyar. Bu nedenle ev halkının ona karşı davranışları daha da korumacı ve hoşgörülü olur. Sonraki yıllarda anlaşılır ki aslında çok zekidir ve bu davranışlar onun insanlara istediklerini yaptırabilmesi için takındığı bir roldür. Ergenliğe girdikten sonra ise Aloşya'nın duygu durumu sürekli değişmeye başlar. Bazen içine kapanık olabilirken, bazen çok hareketli, çok çılgın dönemleri olabiliyordur. Belki de o dönemde teşhis konamamış bir manik depresif duygu durumuna sahipti. Aloşya, önce eğitimine Şakir Paşa'nın Büyükada'da açtırdığı mahalle mektebinde başlar. Sonrasında ise ablası Fahrünnisa ile birlikte Notre Dame de Sion Fransız Okulu'na giderler. 1914 yılının Mayıs ayında babaları Şakir Paşa Afyon'daki çiftliklerine gitmeden önce onu ve ablası Fahrünnisa'yı görmek ister. Okuldan izin alır ve onları çağırtır. Çok sevdiği kızlarına şeker verir ve öperek vedalaşır. Bu babalarının onlara son vedasıdır. Ve bu Aloşya'nın çok sevdiği babasını son gördüğü andır. O yılın Haziran ayında Büyükada'daki köşke Şakir Paşa'nın vurularak öldürüldüğü haberi gelir. Katil ağabeyleri Cevat'tır. Aloşya ve Nisa büyük bir acıyla okullarına dönerler. O acılı dönemlerinde en büyük destekçileri, onları teselli edenler okuldaki öğretmen rahibelerdir. Fakat 5 Kasım 1914'te Fransa ile savaşa girildiği için okul kapanır. Anneleri eğitime çok önem veren bir kadındır ve kızlarının eğitimleri yarım kalmasın diye onları o zor şartlarda Levanten bir kadının işlettiği bir okula yazdırır. Savaş yıllarıdır. Annelerinin dul maaşından ve kiracılardan gelen kira gelirinden başka gelirleri yoktur. Ekonomik olarak çok zor duruma düşerler. O yıllarda elbiseleri yamalı, ayakkabıları pençeli olan ve kömür olmadığı için çok üşüyen Aloşya hiç mutlu değildir. Aradan yıllar geçer. 1920 yılında Nisa'ya bir gün İzzet Melih adında bir yazarın talip olduğu haberi gelir. İzzet Melih ilk eşinden boşanmış ve bir kız çocuğu olan dul bir adamdır. Mali durumu iyidir. Büyükada'ya onlarla tanışmaya gelen İzzet Melih bu tanışma sırasında hiç ummadığı bir duygu durumu yaşar. Bu olay şöyle gelişir. Evin 17 yaşındaki küçük kızı Aloşya onlara çay servisi yaparken eli tesadüfen İzzet Melih'in eline değer ve İzzet Melih büyük bir elektrik hisseder. Çay fincanı veren kıza kafasını kaldırıp bakar. Menekşe renkli bir çift gözle göz göze gelir ve bu gözlere hayran kalır. O an Aloşya'ya doğru müthiş bir çekim hisseder ve onu ömrü boyunca bırakmak istemediği hissine kapılır. Bir müddet sonra kafasından bu düşünceleri hızla uzaklaştırır.
Nisa çok akıllı ve çekici bir genç kızdır. İzzet Melih ve Nisa, İzzet Melih'in Şişli'deki evinde evlenirler. Fakat İzzet Melih çok çapkın bir adamdır. Evliliklerinin ilk günlerinden itibaren Nisa'yı aldatmaya başlar. Aklının bir köşesinde de hep Aloşya vardır ve ara ara onu hep hatırlar. Bir süre sonra İzzet Melih Aloşya'ya kur yapar ve ona onu beğendiğini hissettirir. İlk ergenliğin getirdiği beğenilmenin hazzı ile Aloşya ona karşı koyamaz ve kısa bir süre sonra sevgili olurlar. Bu ilişkiyi Nisa çok acı bir şekilde oğlu Faruk'a hamileyken öğrenir. Onları bir arkadaş toplantısında bir odada sarmaş dolaş öpüşürken görür. Nisa derin bir şok ve acı hissederken Aloşya da derin bir utanç hisseder. Çok sevdiği ablasının üzülmemesi için Nisa'ya "İzzet beni şakacıktan öptü. Bilirsin o herkesle flört eder. Ne olur üzülme Nisa" der. Fakat böyle söylemesine rağmen gerçek Nisa için çok acıdır. Aloşya ve İzzet Melih'in ilişkileri durdurulamaz şekilde devam eder ve bu Nisa'yı derinden yaralar. Aloşya tüm karşı koymalara rağmen bu ilişkiden kendini koparamaz. Sık sık buluşmaya devam ederler. Aloşya'nın eniştesiyle kaçamakları, annesi İsmet Hanım'ın ve kardeşlerinin araya girmelerine rağmen devam eder. İzzet Melih aşkı ancak Şakir Paşa Köşkü'ne Füreya'nın keman öğretmeni Karl Berger'in gelmesi ve Aloşya'nın ilgisinin Karl Berger'e yönelmesiyle sona erer. Karl Berger, Halife Abdülmecit'in çağrısıyla 1920 yılında İstanbul'a gelen, saray çevresine dersler veren Macar asıllı violonisttir. Ülkesi Macaristan'da krala karşı bir siyasi olaya karışmış ve İstanbul'a sığınmıştır. Bu nedenle İstanbul'da evinin perdeleri daima inik oluyor ve devamlı loş olan bu evde Aloşya'nın yeğeni Füreya'ya keman dersi veriyordu. Eşi bulunmaz bir öğretmendi. Tüm bu özelliklerinin yanı sıra Karl Berger çok yakışıklı ve çapkındır. Kısa sürede Aloşya'nın da ilgi alanına girer ve Aloşya ona çılgınca ve tutkulu bir aşkla bağlanır. Karl Berger de Aloşya'nın güzelliğine kayıtsız kalamaz. Ama o bir sanatçının evlenip bağlı kalmasını doğru bulmuyordu. Ali'ye evlenemeyeceklerini anlayınca Karl Berger'in sevgilisi olmaya razı olunur. Annesinin ve kardeşlerinin tüm karşı çıkmasına rağmen hiç kimseyi dinlemez ve bu son derece tutkulu aşkının peşinden hiçbir şeyi ve hiç kimseyi düşünmeden koşar adımlarla gider. O yıllarda her hafta yüzünü örten siyah tüllü şapkalar giyip elinde siyah deri çantasını yiyecek içeceklerle doldurarak ada vapuruyla Berger'in dairesine gider. Orada sevgilisi ile birlikte 1-2 gün kalır. Her ne kadar tanınmamak için yüzünü gizlediğini düşünse de herkes bu ilişkiyi biliyordu. Annesi İsmet Hanım çok dindar bir kadın olmasına karşın çaresizdir ve evlilik dışı bu ilişkiyi kızını çok sevdiği için kabul etmek zorunda kalır. Karl Berger, Aliye'nin yalnızca kalbini değil ruhunu da aşkla doldurmuştur. Saplantı derecesinde Berger'e bağlanan Aliye onsuz yapamaz ve onu kaybetme korkusu ile gözü hiçbir şeyi görmez. Karl Berger'le ilişkilerinin 4. yılında Aliye 25 yaşındadır. 1929 yılının Haziran ayında Şakir Paşa ailesini çok zor durumda bırakan büyük bir skandal olur. Karl Berger'e çılgınca aşık olan Aliye, onun bir başka kadınla ilişkisini öğrenir ve yemeden içmeden kesilir. Bir gün eniştesi ve eski aşığı İzzet Melih'in tabancasını gizlice alır ve Berger'i takip eder. Berger'in sevgilisinin evine gittiğini ve pencereden onların öpüştüğünü gören Aliye, o an içinde derin bir acı ve sızı hisseder. Aliye çılgına döner ve gözü kıskançlıktan hiçbir şey görmez. Kadının evinin zilini çalar. Silahı kadının kalbine nişan alır ve ateş eder. Mutlu bir tesadüf ki Aliye'nin eli titrer ve kurşun hedefini şaşırır. Kurşun kadının kalbi yerine kalçasına gelir. Aliye kadın acıyla bağırınca ne yaptığının farkına varır ve çok korkar. Önce korku ve şokla kaçar, saklanır.
Sonrasında ise teslim olur. Gazeteler, müessif bir hadise, Şakirpaşa kerimesi, Aliye Hanım dün bir Ermeni kızını yaraladı diye koca koca manşetler atarlar ve aile dillere düşer. Bu arada hafif yaralanan Marnike evlidir, Aliye'den şikayetçi olmaz. Aliye ise küçük bir ceza ile kurtulur. Berger bir müddet sonra Aliye'yi affeder ve aşkları eskisi gibi devam eder. Aliye'nin aşkı için neler yapabileceğini görmek onu duygulandırır. Aliye için Karl Berger'e duyduğu aşk bir tutkudur. Alosya ve Karl Berger yıllar süren ve romanlara konu olabilecek olan çok tutkulu bir aşk yaşarlar. Bu birbirlerini çok seven ve aynı zamanda birbirlerini çok üzen iki kalbin delice bir aşkıdır. Bu şekilde birbirlerinden kopamadan 20 yıl geçer. Bu arada Karl Berger yine çapkınlıklarına devam etmiş ve Ermeni bir kadından bir erkek çocuk sahibi olmuştur. Nihayet Aliye'nin yıllar boyunca çok istediği bu evlilik Şakirpaşa apartmanında gerçekleşir. Alosya nikah boyunca mutluluktan ağlar. Nihayet Aliye sevdiği adamla evlenebilmiştir. Karl Berger, Alosya'sının hatırı için Müslüman olur ve Ömer Baki adını alır. Aliye çok sevdiği Büyükada'da sevdiği adamla kendisine cennet bir köşe oluşturur. Hıntıryan Köşkü'nün müştemilatını kiralarlar. Bu iki odalı ev ve bahçesi Aliye için kocası ile birlikteyken saraydan farksızdır. Fırfırlı elbiseler giyer ve Karl Berger'e kahve hazırlarken Berger de çamlar altında ona keman çalar. Karl Berger'in en büyük hayali Macaristan'dan başlayan bir turne düzenlemektir. Bu Aliye'nin de hayali olur ve birlikte bu hayallerini gerçekleştirebilmek için Alosya'nın en sevdiği renk olan pembe kurdele ile bağlı kadife bir kutuda para biriktirmeye başlarlar. Fakat çok hazin bir olay hem bu hayallerin son bulmasına hem de Aliye'nin acılar içinde kalmasına dağılmasına sebep olur. Evlendikten 6-7 ay sonra Budapeşte biletlerini almak için ve telaş içinde vapura yetişmek için yol boyunca koşarlar. Fakat Karl Berger'in zayıf kalbi bu hızı kaldıramaz. Orada göğsüne bir ağrı girer. Kalp krizi geçiriyordur ve orada son nefesini verir. Aliye'yi cesedin başından kaldıramazlar. Karl Berger, Şakir Paşa'nın yaptırdığı Müslüman mezarlığına gömülür. Cenazeden sonra Aliye yıkılmıştır. Sevgili eşiyle hayaller kurarak Budapeşte'ye gitmek için biriktirdikleri 200 altını Karl Berger'in gayrimeşru oğlunun annesine teslim eder. Üstelik paraya çok ihtiyacı olduğu bir dönemdir. Karl Berger giderken sanki 2 kişilik bir ölüm gerçekleştirmiştir. Aliye de yaşayan bir ölüden farksızdır. O neşeli ve hareketli kadın gitmiş, yerine çamlar arasında ağlayarak dolaşan, yaşayan bir ölü gelmiştir. Derin bir depresyona girer. Aliye'nin durumu gitgide kötüleşir ve sürekli sarhoştur. Kimse ona yardımcı olamaz. Kardeşleri, çareyi onu o sıralarda Londra'da yaşayan Fahrünisa'nın yanına göndermekte bulurlar. Yıl 1947'dir. Fahrünisa Aliye'nin olaylardan uzaklaşması için onu sanata yönlendirmek ister. Ama Aliye'nin ilk başlarda hiçbir şeyde gözü yoktur. Sürekli sigara ve içki içer. Sabahlara kadar Fahrünisa'nın eşi Emir Zeyd'e dertlerini anlatır. Emir Zeyd ona çok anlayışlı davranır. Bir gün Aliye Fahrünisa'nın ona söylediği şu sözler ile kendini toparlar ve hayatının yönü tamamen değişir. Berger'i yaşatmanın tek bir yolu var Aliye. Ya onu yazacak veya onu resimleyeceksin. Onu ancak böyle ölümsüz kılarsın. Bu konuşmadan sonra Fahrünisa Aliye'yi Londra'da bir resim ve gravür atölyesine yazdırır. Burada Alosya'nın içindeki sanat aşkı ve yeteneği ortaya çıkar. Büyük bir şevkle çalışıyor, çocukluğundan beri yaşadıklarını gravürlere yansıtıyor, adeta rahatlıyordu. Çalıştıkça yaşama yeniden bağlanıyorum der ve orada bulunduğu 2 yıl içinde 50 adet gravür yapar. Aliye kendi içinde yasını yaşamaya devam eder ama yas aynı yoğunlukta devam etmez.
1950 yılında İstanbul'a 150 gravürle döner ve 1951 yılında Taksim Fransız Konsolosluğu sergi salonunda ilk kişisel sergisini açar ve büyük bir beğeni kazanır. Aliye, Türkiye'ye döndüğünde Berger'in eskiden yaşadığı apartman dairesine taşınır ve günlük yaşantısında da renkli yönünü sergilemeye devam eder. Her zaman içinden geldiği gibi aşırı makyajlı ve kumaş kırpıntılarıyla tutturulmuş saçlarla dolaşır, orada bohem bir hayat yaşar. Apartman dairesi zamanla sanat dünyasının uğrak yeri olur. Aliye'nin yaptığı sarı vodkadan içmek ve sohbet için gelen aktörler, aktrisler, profesörler, edebiyatçılar, ressamlarla Aliye'nin atölye olarak da kullandığı apartman dairesi dolar taşar. Onun sanatı, kişiliği, çılgın ve bohem yaşam tarzı bütün bu değerli insanları etkiler. Onunla sohbet etmek ve onun yakınında olmak için sıraya girerler. 1954 yılında Yapı Kredi Bankası sanatsal bir yarışma düzenler. Narmanlıhan'daki komşusu, ünlü yazar ve ressam Bedri Rahmi Eyüpoğlu'nun bu yarışmaya hazırlandığını öğrenir. Kendisi de bu yarışmaya gizlice katılmaya karar verir ve bir haftada yaptığı bu tablo ile ismini gizleyerek ve rumuzla bu yarışmaya katılır. Yarışma sonucu açıklanınca herkes hayret içinde kalır. Yarışmaya aylarca hazırlanan ünlü ressamlar sonuçtan hiç memnun kalmaz ve öfkelenirler. Çünkü Aliye'nin tablosu birinci seçilmiştir. Ünlü ressam Bedri Rahmi Eyüpoğlu da sonuca fena halde öfkelenir ve Aliye yerini bil başlıklı bir eleştiri yazısı yayınlar. Bu olay Aliye'nin ününe ün katar. O kadar üretken ve yeteneklidir ki sanat hayatı boyunca 2 kişisel ve 40'tan fazla karma sergi olmak üzere 50'ye yakın sergiye katılır. Aliye sanat hayatı boyunca İstanbul, Ankara, Tokyo, Paris ve Viyana gibi şehirlerde 2 kişisel ve 40'tan fazla karma sergi olmak üzere 50'ye yakın sergi açar. Artık o, uluslararası ünü olan bir gravür sanatçısıdır. Yıllar içinde Aliye'nin sağlığı kötüleşir. Aliye, bütün şakirlerin korkulu rüyası akciğer hastalığına yakalanır. Londra'daki doktorların onun bebek gibi dikkatli bakıma ihtiyacı olduğunu söylemelerine rağmen o bu uyarılara kulak asmaz. Ne yazık ki onun ölene kadar en yakın dostları sigara ve konyak olur. 1970 yılında Aliye'nin öksürürken ağzından kan gelmeye başlar ve hastalığı nükseder. Yeğeni Füreya ona sahip çıkar. Onunla ilgilenir ve onun hastanedeki bakımlarını üstlenir. Ayşe ve çocukları Nermidil ve Erdem de onunla ilgilenirler ve sık sık ziyarete gelirler. 1974 yılında artık sona gelinmiştir. Doktorlar yaşaması için hiçbir umut olmadığını söyleyince, yeğenleri Füreya ve Nermidil onu her şeyin başladığı, en sevdiği yere Büyükada'daki Şakirpaşa Köşkü'ne geri getirirler. Aloşya burada son nefesini verir. Füreya'ya vasiyeti, üzerinde en sevdiği renk olan pembe renkli bir örtüyle uğurlanmaktır ve Füreya vasiyetini yerine getirir. Camide tam Aloşya'ya göre bir uğurlama olur. Cenaze törenine yazarlar, şairler, sosyetik hanımlar, blue jeanli gençler, her kesimden duyan herkes katılır. O gece Şakir ailesi çok sevdikleri Aloşya için bir anma töreni yaparlar. Aloşya tutku ile çok sevdiği Berger'ine nihayet kavuşmuştur. Onun yanına defnedilir. Füreya ise çok sevdiği teyzesine son görevini yapar. Güzel Sanatlar Akademisi'ne birbirine sarılmış 2 vücudu yansıtan ve birbirini çok seven 2 insanı temsil eden bir heykel yaptırır. Aloşya ve Berger'in mezarının tam ortasındaki bu heykel, bugün bile sonsuz aşkı temsil ederek gökyüzüne doğru uzanmaktadır.